Düşünün 14. yüzyıldasınız. Henüz haritaların tamamlanmadığı, dünyanın büyük bir kısmının gizemini koruduğu bir çağ. İşte böyle bir zamanda bir adam yola çıkıyor ve bilinen dünyanın sınırlarını zorluyor. İbn Battuta. Biz de şimdi onun neredeyse 30 yıllık o inanılmaz seyahatinden sadece küçük ama bir o kadar da büyüleyici bir kesite odaklanacağız. Anadolu'nun misafirperverliğinden Altın Orda'nın gücüne ve Konstantinopolis'in o akıl almaz ihtişamına uzanacağız. Hadi bakalım, zamanda 700 yıl geriye gidiyoruz. Ekranda gördüğünüz bu rakamlar gerçekten inanılmaz değil mi? Tam 28 yıl yollarda. Bu Marco Polo'nun seyahatlerini bile kat be kat aşan, tam 44 ülkeyi kapsayan destansı bir macera demek. Ama bu sadece bir gezi değil, o dönemin dünyasına tutulmuş paha biçilmez bir ayna, birinci elden bir tanıklık aslında. Peki, bizim hikayemiz nerede başlıyor? İbn Battuta'nın Lazkiye'den bir gemiye atlayıp Türk ülkesi dediği topraklara, yani Anadolu'ya ilk adımını atmasıyla. Ve burada onu daha önce hiç görmediği çok ilginç bir sosyal yapı bekliyordu. İşte o yapının adı ahilikti. Şimdi ahilik basit bir esnaf teşkilatından çok daha öte bir şey. Bir düşünün, kardeşlik, cömertlik ve misafirperverlik üzerine kurulu o dönemin adeta sivil toplum ağı gibi. Yabancıları, yolcuları, garipleri koruyup kollayan bir sistem. Ve bu sistem İbn Battuta'nın bütün Anadolu macerasını baştan sona şekillendirecekti. Ahilerin cömertliği ise gerçekten dillere destan. Kendi anlattıklarına göre bir şehre bir yabancı geldiğinde ahiler onu ağırlamak için resmen birbirleriyle yarışıyorlarmış. İbn Battuta şehir şehir gezerken bu gruplar tarafından el üstünde tutuluyor, en iyi şekilde yedirilip içiriliyor, hatta hamama götürme konusunda tatlı bir ısrarla bile karşılaşıyor. Bu, o toplumun misafire verdiği değeri ve gururunu gösteren müthiş bir gelenek. Yolculuğu onu Selçuklu'nun eski başkenti Konya'ya getirdiğinde ise karşısında adeta bir medeniyet merkezi buluyor. Geniş caddeler, düzenli çarşılar, capcanlı bir kültürel hayat. Konya İbni Battuta'yı gerçekten çok etkilemiş ve burası ahilik geleneğinin sadece küçük kasabalarda değil, büyük şehirlerde bile ne kadar güçlü olduğunun bir kanıtıydı adeta. Anadolu sadece kültürel olarak değil, ekonomik olarak da İbn Battuta'yı şaşırtmış. Özellikle Kastamonu'da karşılaştığı fiyatlar var ki herhalde hayatı boyunca unutamamıştır. Mesela size bir soru. Sadece 2 dirhem ile o dönemde ne alınabilirdi dersiniz? Evet, evet, yanlış duymadınız. O dönemde Kastamonu'da sadece 2 dirheme kocaman bir koyun alabiliyordunuz. Kışın ortasında bir araba dolusu odunun fiyatı ise yalnızca 1 dirhem. İbn Battuta seyahatnamesine aynen şunu yazmış: "Dolaştığım bunca ülke arasında bu şehir kadar ucuzunu görmedim." Bu tek cümle bile bize o dönemin Anadolu'sundaki bolluk ve refah hakkında çok canlı bir resim çiziyor. Şimdi rotayı tamamen değiştiriyoruz. Sinop'tan Karadeniz'in karşı kıyısına geçiyor ve bambaşka bir dünyaya adım atıyoruz. Altın Orda Devleti'nin o geniş ve güçlü topraklarına. Burası Özbek Han'ın kudretli yönetimi altındaki bir diyar ve burada Anadolu'da alıştığı kurallar pek de geçerli değil. Misafirperverlik yine var, ona şüphe yok ama sosyal yapı, gelenekler, bunlar bizim gezgini hayatının en büyük kültürel şoklarından bazılarıyla yüzleştirecek. Karşılaştığı en büyük şok belki de bu cümlede saklı. Bakın, bunlar İbn Battuta'nın kendi sözleri. Bu memlekette kadınlar erkeklerden üstün tutuluyor. Bozkır'ın Türk ve Moğol toplumlarında kadının sosyal hayattaki o yüksek statüsü, o özgürlüğü, onun geldiği coğrafyanın kurallarıyla taban tabana zıt tabii. Bu slayttaki adımlar onun tanık olduğu bir saygı törenini özetliyor aslında. Soylu bir kadının, yani bir hatunun, kocası tarafından nasıl onurlandırıldığını anlatıyor. Özellikle o karşılıklı kımız ikramı. Bu eşitliğe ve karşılıklı saygıya dayalı bir ilişkiyi simgeliyordu. Onun için tamamen yeni, şaşırtıcı bir manzaraydı bu. Ve şimdi yolculuğun zirvesine, belki de en beklenmedik durağına geliyoruz. İbn Battuta, Özbek Han'ın sarayındaki Bizanslı bir prensesin kafilesine katılıyor ve o dönemin Hristiyan dünyasının kalbine, efsanevi şehir Konstantinopolis'e, yani bugünkü İstanbul'a doğru yola çıkıyor. Şehirde topu topu bir ay kalıyor ama bu bir ay o kadar dolu geçiyor ki. Slayttaki zaman çizelgesine bir bakın. Şehre geliyor, 4. günde kendini hop imparatorun karşısında buluyor. Bu bir aylık macera ona gerçekten de bambaşka bir dünyanın kapılarını aralayacaktı. İmparatorla yaptığı görüşme, iki farklı dünyanın merakla buluşması gibi. İmparator İbn Battuta'ya Kudüs'ü soruyor.
Şam'ı, Mısır'ı, Anadolu'yu soruyor. Yani kendi imparatorluğunun hemen yanı başındaki o büyük İslam dünyasını anlamaya çalışıyor. Bu sadece kişisel bir merak değil, aynı zamanda stratejik bir ilgi aslında. Bu sohbet o kadar olumlu geçiyor ki İmparator İbn Batuta'yı en büyük iltifatlarla ödüllendiriyor. Ona bir onur kaftanı veriyor, altına değerli bir at çektiriyor ve yanına da şehri gezdirmesi için özel bir rehber tahsis ediyor. Bu sen benim misafirimsin, bu şehirde rahatça gez demenin bir yolu. Peki bir Müslüman gezginin gözünden 14. yüzyıl Konstantinopolis'i nasıldı? Aslında ikiye bölünmüş bir şehir gibiydi. Bir tarafta imparatorun yaşadığı yerli halkın olduğu İstanbul ve ilginç bir detay, çarşıdaki dükkan sahiplerinin çoğunun kadın olduğunu söylüyor. Diğer tarafta ise Halic'in karşısında batılı Cenevizli tüccarların kendi kurallarıyla yaşadığı cıvıl cıvıl bir liman bölgesi olan Galata. Bu karşıtlık bile şehrin ne kadar kozmopolit ve çok katmanlı olduğunu gösteriyor. Tabii ki bir Müslüman olarak Ayasofya'nın içine girmesine izin verilmiyor. Ama dışarıdan gördüğü o dini atmosfer bile onu derinden etkilemiş. Özellikle şehirdeki manastırların ve sokaklardaki din adamlarının sayısından o kadar etkilenmiş ki halkın büyük bir kısmının rahip ve keşişlerden oluştuğunu yazmış notlarına. Bu, bir yabancının gözünden şehrin hayatının ne kadar dine bağlı olduğunun çok net bir göstergesi. Peki, Anadolu'nun o cömertliği, Bozkır'ın şaşırtıcı kuralları ve Bizans'ın ihtişamı. Tüm bu birbirinden farklı deneyimler bize ne anlatıyor? Gelin, bu seyahatin ardında yatan daha geniş anlamlara ve derslere bir bakalım. Bu gerçekten çok önemli bir soru. Çünkü İbn Battuta'nın notları bize o sıkıcı tarih kitaplarının veremeyeceği bir şey veriyor. Yaşayan, nefes alan, kokusu ve dokusu olan bir dünyanın kapılarını aralıyor. Bu inanılmaz yolculuktan çıkarabileceğimiz dersler, inanın bana bugün bile geçerli. Birincisi, dünya o zamanlar sandığımızdan çok daha bağlantılıymış. Ticaret ve diplomasi sınırları aşan ağlar örmüş. İkincisi, kültürel normlar bir coğrafyadan diğerine ne kadar da çarpıcı şekilde değişebiliyormuş. Üçüncüsü ve belki de en önemlisi, insanlığın ortak değerleri, yani misafirperverlik ve merak, en büyük dini ve kültürel duvarları bile yıkabilecek bir köprü kurabiliyormuş. Sonuç olarak İbn Battuta bize şunu gösteriyor. Tarih sadece kralların ve savaşların hikayesi değil, tek bir meraklı insanın bile dünyayı nasıl algılayıp bize aktarabildiğinin hikayesidir. Ve işte bu son slayttaki soruyla sizleri baş başa bırakıyorum. Düşünsenize, 700 yıl öncesinden gelen bu gezgin bugün dünyamızı ziyaret etseydi en çok neye şaşırırdı? Gökdelenlere mi? İnternete mi? Yoksa farklı kültürlere karşı gösterdiğimiz misafirperverliğin veya ön yargının aslında o kadar da değişmediğini mi fark ederdi? İşte geçmişle bugün arasında böyle köprüler kurmak belki de tarihten alabileceğimiz en büyük derstir.